Yeni bir menzil testinden hepinize merhaba. İstanbul Mirkelam tesislerindeyim. Tesla Model Y Performans'ta birlikteyiz. Evet, çok performanslı 618 beygir güce sahip ama verimli mi? Test edeceğiz. İstanbul'dan Bolu Highway'e gideceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. %100'e kadar şarj ettik. 482 kilometre menzil veriyor şu anda. Şimdi hemen burayı boşaltalım ve yola çıkalım. Dışarıya çıkıyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Tesla Charger üzerindeki düğmeden şarj kablomuzu ayırdık. Emniyet kemerimizi bağladık. Araç içi sıcaklığı 21 dereceye ayarlı klimamız açık. Dış hava sıcaklığımız 25 derece şu anda. Deniz seviyesinden yüksekliğimiz 160 metre. Biliyorsunuz rakım, irtifa önemli. Tüketim verilerine gelelim. Yolculuğa geldim. Araç birkaç gündür bende aslında. Yolculuk ve aracı aldığımdan bu yana toplam 250 kilometre yaptım. Çok gazlamalı. 28.8 kW ortalamayla bayağı bir aksiyon yaptık. Yolculuk ağıyı şimdi sıfırlıyorum. Son şarjdan beri süresi burada olacak. Yolculuk ağı da herhalde çıktığımızda mı çıkacak buraya? Yolculuk ekle diyoruz. Bu menüler değişmiş arkadaşlar. Yeni yolculuk olarak burada başlattım. İsmini falan değiştirebiliriz. Ona ihtiyacımız yok şu anda. Ankara'ya yol tarifi alalım. Bakalım Ankara'ya gidebilir miyiz? Hesaplanıyor diyor. %-34 ile gidebilirsin diyor. 417 kilometre aslında. Menzilimiz 482. Neden aradaki bu fark? Çünkü ben çok fazla bastım yani. Hakkını verdim diyeyim. O yüzden muhtemelen son kullanım verilerine göre bunu hesaplıyor. Buna son ver diyelim. Bolu Süper Charger yazalım. Evet. %26 ile oraya gideceğimizi söylüyor. Artık yola çıkalım. Haritayı da ben bu şekilde çok sevmiyorum. Şöyle daha iyi. Frene bastık. Evet, ileri gideceğimizi anladı ve yola çıkıyoruz. Her testte olduğu gibi neler yapacağız? Her 100 kilometrede ne kadar enerji tükettik? Bunlardan bahsedeceğim size. Bolu Highway'e vardığımızda da şarjımız ne olacak? Yine bunları söyleyeceğim. Oraya yaklaştığımızda batarya ön ısıtma uyarısı burada gelecek. Buraya geldiğimde de vardı zaten. Kaç dakikada nereden nereye geliyor? Bunları söylemiş olurum size. Ben buraya %50 ile geldim. Çok büyük bir tecrübem olmadı. Fakat dün %6'dan %100'e 55 dakikada şarj ettim arkadaşlar. Gayet iyi bir hız bence. 160 kW'ları almıştım. Tabii ki sonlara doğru düşmüştü ama o esnada zaten yemek yiyorduk arkadaşımla. Benim için hiçbir sıkıntı olmadı. Peki aracı hangi hızlarda kullanacağım? Ondan da bahsedeyim. Şu anda hız sınırım 130. 135 kilometre, 130 kilometre gibi hızlarda olacağım. Yani yasal sınırlar içerisinde hareket edeceğim ve başladım bile. Maksimumda şöyle 135 yapalım, biliyorsunuz radar cezaları çok meşhur bu aralar. Ceza yemeyelim. Zaten yüksek hızlar açıkçası beni de yoruyor, sizi de yorar diye düşünüyorum. Sol şeride geçelim. Hemen yardımcı oluyor bize. Sadece elim direksiyondaydı. Tüm gücü, kuvveti kendisi verdi zaten. Kayda değer hususlar olursa araya girerim. Kayda değer hususlar olmazsa 100 kilometre sonra görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalda videoları izleyenlerin sadece %10'u abone. Bu beni çok üzüyor. Desteğinizi bekliyorum. Videolara bir beğeni mutlaka bekliyorum. Bunlar benim moral kaynağım, motivasyon kaynağım, enerji kaynağım. Beni enerjisiz bırakmayın dostlar. Söylemeyi unuttum. Testi biraz daha zorlaştırmak için ihtiyacım olmayacak muhtemelen ama insane modda kullandığımı, rejenerasyonun standart olduğunu, sürüş ve yol tuşunun standart olduğunu söylemek istiyorum dostlar. Kuzey Marmara Otobanı'na çıktım. Geliştirilmiş otopilot 140 kilometreye kadar müsaade ediyor. Fazlasına müsaade etmiyor. Burada da hız sınırı 140, görmüş olduğunuz gibi. Sol şeridi elimden geldiğince işgal etmeden 140 ile devam ediyorum. 100 kilometreyi geride bıraktık. Ortalama tüketimimiz 19.3 kW. 140 ile gidiyoruz tabii ki. Sıcaklığı 22'ye çıkarttım. Biraz soğuk oldu. Dış hava sıcaklığımız 21 derece. Şu anki irtifamız 86 metre. Hemen yolculuk verilerine gelelim. Yeni yolculuğa geldik. Burada bir eksiklik. Bence ortalama hızı da gösterse harika olurdu. Hatam varsa, yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Ortalama hızı göremiyoruz. Zaten bu menü yeni bir menü. Bolu'ya vardığımızda sürüş karakterimiz değiştiği için %39 şarj ile varacağımız söyleniyor. Ne yapsak? Ankara'ya mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Şöyle bir göz kırpayım size. Yoğun bir ağır vasıta trafiği var. 130'la bile zor gidiyoruz. Şöyle hemen sağa geçelim. Arkamızda çok aceleci biri var. Kırmızı ışıkları görmüşsünüzdür. Kör noktada bir araç varsa sizi ambiyans ışıklarıyla uyarıyor. Yeni gelen güncelleme. Ankara'ya
eksi 12 diyor. Ne dersiniz? Deneyeceğim. Vallahi deneyeceğim galiba. Toplamda 162 kilometre yol yaptık. 254 kilometre yolum var diyor. %56, 257. Çok yakın ama bilmiyorum vallahi ne olacak. Göreceğiz. Muhtemelen yolda kalacağız. Evet, elektrikli araçlarda iyi bir planlama yapmazsanız yolda kalma ihtimaliniz var. Fakat çekiciler sizi bu halde görürse kızmasınlar bana ama arkadaşlar, bu işi yapanlar ne yazık ki duyuyoruz. Sosyal medyada görüyoruz bunu. Yüksek ücretler talep ediyor. Burada artık EVB gibi, başka var mı bilmiyorum ama benim bildiğim EVB var. Şarj desteği veren firmalar ile iletişime geçmek daha mantıklı olacaktır. Evet dostlar, toplamda 200 kilometre yol yaptık. Ortalama tüketimimiz 20.3. 226 kilometre menzilimiz kaldığı söyleniyor. %47 batarya durumumuz var. Planları değiştirdim. Riske atıyorum olayı. Ankara'ya yol tarifini aldım. Eksi 12 ile Ankara'ya varacağım söyleniyor. 216 kilometre yolum var ve menzilim 222 kilometre. Varabilecek miyiz? Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Ya yolda kalacağız, EVB'yi arayacağız ya da Çankaya'ya kadar gideceğiz. Aracımızı şarja bağlayacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Bolu Dağı'na doğru çıkıyoruz. İrtifamız ne olmuş? Ona da bir bakalım. Abim sakın geçme. Heh. Evet. Ekrana koyarım, yerleştiririm. Vallahi bakamadım kaç metrede olduğumuzu şu anda. Kaynaşlı'dan yukarıya doğru çıkıyoruz. Hızımız 130. Sıcaklığımız 19 dereceye düştü. Kabin 22 derecede. Mis. 10 numara. Bolu Dağı'na çıkmaya başladık. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir trafik var. Aslında menzil anlamında, ışıkları da açayım şöyle yüzüme nur gelsin. Bu benim avantajıma. Ama tabii ki test koşulları da gerçek yaşam koşulları arkadaşlar. 104 ile gidiyoruz. Önümüze bir tır gelse düşeceğiz. Daha düşük hızlara bakın düştük bile. 212 kilometreye düştü bir anda. Bayır çıkmamızla beraber 211 kilometre yolumuz var. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Hiç müdahale etmiyorum ve şuradan da göstereyim. Dinamiklere geleyim. Onlarla da hiç oynamadım arkadaşlar. Insane modda devam ediyorum. Yani en kötü senaryo. Belki sakin sürüşe alsak daha bile az yakar mı? Yakmaz. Neden? Zaten sabit hızla gidiyoruz. Ama işte yorumlarda siz yazmayın diye. Siz yazmazsınız da bazıları yazıyor. Abi işte sakin moda almışsın. Araba zaten 200 beygir. Demeyin diye böyle yapıyorum. Bolu Highway'e geldim. %39 şarjlı arkadaşlar. Ankara için 200 kilometre yolum var. %30 bataryayla 187 kilometreye düştü. Neden? Çünkü irtifa aldık. Rakım olarak tırmandık. Şu an en yüksek rakımlardan birindeyiz bu rota üzerinde. Bir tane daha tırmanacağımız yer var. Artık ondan sonrası ne olur bilmiyorum. Nerede yolda kalırız bilmiyorum. Fakat durum biraz kötüye gitti. Eksi 13'e çıktı Ankara'ya varış tahminimiz. Ben düşer diye düşünüyordum ama işte öyle olmadı. Şimdi bir şeyi itiraf etmek istiyorum arkadaşlar. Tuvalet ihtiyacım var. Normalde Ankara'ya gitsem şu highway'e girer, lavaboya giderdim. Orada da 10 dakika aracı şarj eder, giderdim. Yani nedir bu? Test heyecanı, test kafası. Bilmiyorum. 159 kilometre menzil, %33 şarj ile Çankaya'ya 175 kilometre. Yani arada fark var. Muhtemelen yolda kalacağız. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Videonun başlığını buldum. Ya Ankara'ya varacağız ya yolda kalacağız. Nasıl? Güzel mi bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. 4 divana 14 kilometre kalmıştı. 5 kilometre kalmış şu anda. İrtifamın görüntüsünü aldım. %23 bataryam kaldı. Eksi 13 ile Ankara gözüküyor Çankaya için. 112 kilometre yolum var. İşte planlar böyle değişti. Son şarjdan bu yana 21.6. Bence iyi bir rakam arkadaşlar. Sürekli limitlerde geldim. Hiçbir şeyden kısmadım. Sıcaklığımız 12 dereceye düştü. 22 derecede mis gibi devam. Ha bu arada yolda kalınca üşür müyüm bilmiyorum artık. Onu göreceğiz. Evet arkadaşlar, işte rakım, hesaplama ne kadar önemli görüyoruz. Can kurtarana çok az kaldı. %13 kaldı. Ne kadar yol veriyor? 63 kilometre yol veriyor. Eksi 13'te oraya varacağımı söylüyor. 118 kilometre yolum var. Yani yolda kalacağımız artık
garanti. Evet dostlar, son durum şu. %9 şarjımız kaldı. 43 kilometre menzilimizin olduğu söyleniyor. Ama bizim 103 kilometre yolumuz var. Ne kadar değişti gördünüz mü? Planlamalar, planlamalar, planlamalar. Dışarısı 9 derece. Biraz üşüdüm. 23 dereceye aldım. Hiçbir şeyden de ödün vermiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım nerede kalacağız? Nerede %0'ı göreceğiz? Ondan sonra biraz buffer'ı da kullanacağım. Sonrasında da yolun sağına uygun bir yere çekeceğim. Emniyetimi de alayım değil mi? Ve EVB'yi arayacağım. Kaç kilometre yol gittik? Şarjımız hala %9. Bayır aşağı inince de rejenerasyon çok güzel bir şey. Menzili ne yaptı? Uzattı. Hala 40 kilometre diyor ama şu yeşil alanda rejenerasyon yaptık. Bayır aşağı inerken elektrikli araçların en güzel yanı bu. %8 oldu. Şimdi rampa var. Rampa çıkacağız. Orada ne olacak? Tabii ki tüketim artacak. Menzil düşecek. Allah kerim. Dostlar, İstanbul'dan Ankara'ya ihtiyaç molası vermeden gidilmez ya. Vallahi acayip sıkıştım. %4 şarjımız var. Bayır aşağı iniyoruz. 17 kilometre menzilimiz var. Yağmur yağmaya başladı. Al şöyle 130'a. Biteceksek de krallar gibi bitelim. Devam. %4. Ankara'ya. -14. Yapacak bir şey yok. Dışarısı 15 derece. İyi, bari güzel. EVB'yi beklerken en azından çok üşümeyeceğim. Az önce 8 derecelere, 9 derecelere düşmüştü. Hava da iyi. Maşallah. Süper. Kızılcahamam çıkışını geçtik. Bayır aşağı indik. Hala %3'teyiz. Şimdi bayır yukarı çıkıyoruz. İsterseniz neler olacak bakalım. %4 oldu. Vay! Dedim ya, kimse işte tekrar %3'e düştü. Rejenerasyon böyle bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki yukarı çıkarken de fazla yakıyorsun. Tabii fazla yakacağım arkadaş. Senin içten yanmalı aracın fazla yakmıyor mu? Şarjdan bu yana 20.9 ortalamayla gelmişiz. Toplamda 350 kilometre yol yapmışız. Ne klimadan kıstık, ne hızımızdan kıstık. Lan fazlası var. 130'a düş. Ki burada 120 diyor mesela. Neyse, zaten şimdi abiler sağ olsunlar hızımızı düşürüyorlar. %2'ye düştük. Muhtemelen sis farları açık. Arkadaşlar, açmayın bu sis farlarınızı ya. Doblocu abi yapma ya böyle. Valla doblocu enişte. Bari yol ver. Yol ver gidelim. %2. Çıkmaya devam ediyoruz. Evet. Şöyle bakalım irtifamıza. %2. Heyecanlı ya. Vallahi heyecanlı. %1 kaldı arkadaşlar. Toplamda şarjdan bu yana 353 kilometre yol yaptık. %1 menzil ne veriyor? 6 kilometre veriyor. Haydi bakalım. Artık bu saatten sonra hep kayıttayım. Çünkü her an gücünü kesebilir. Gücünü de kesmedi. Herhalde %0'a gelince böyle olmaz diye tahmin ediyorum. %0'a geldik. Menzil artık bitti ama ne oldu? Hızımız 124'e düştü. 130'a ayarlıyız. 123'e düştü. Evet, güç kesmeye başladı. Sol şeride geçelim şöyle. Oo, evet. Evet. Tam gaz yaptım. 114 yapıyor arkadaşlar. Bu kadar. 112. Şimdi artık benim 130'la gidecek durumum yok. 356 kilometre civarında %0'a geldik. Artık bundan sonra emniyetli bir yerde duracağım ve EVB'yi arayacağım. Yani bir 10 kilometre falan giderim diye düşünüyorum. Ama sonrasında emniyet. Kendi emniyetimi almam lazım. Bak nasıl arttı. İnşallah böyle borsada falan paranız varsa böyle artışlar sizin olsun. Bak şu an son gazdayım. 93'te gidiyorum. Sağ şeride geçtim artık. Servis alanı falan varsa oraya girerim. Engin Özeren, ne yapıyorduk? Tırların arkasına mı yanaşıyorduk? Abi basıyorum, onun arkasına bile gidemiyorum ya. Aha, 88, 87. Evet, araba artık bu bayırı çıkar mı bilmiyorum. Şimdi ilk emniyetli yere gireceğim arkadaşlar. Şöyle arkasında kalacağım biraz daha. Bu tepeyi de aşayım. Gidebildiğim yere kadar da gitmek istiyorum. O buffer'ı görmek istiyorum. Yok. Bitti. Bitti arkadaşlar. Muhtemelen burada artık ilk emniyetli yerde aracı çekeceğim. Tam da böyle bayır yukarıya denk geldik. Araba artık gitmiyor. Tırın arkasında ben de devam ediyorum. 47, 46 tam gaz. Az daha devam edeyim diye düşünüyorum ama çok da böyle mükemmel bir durum yok. Sağa çekiyorum artık. Burası müsait. Dörtlerimi yaktım. Bakalım ne kadar giderse gideceğim. En sağ şeritte. Şu tepeyi mepeyi aşarsak ne hala. Aşmazsak zaten kendisi durduracak. Olayı sonlandıracak. Benim arkadaşlar yolculuğum daha fazla gitmiyor. Güvenli şekilde kenara çekin diyor.
çektim. Şöyle en sağa yanaştım. Arkaya flaşörü koyacağım. EVB'yi arayacağım ve arabayı stop ettim şu anda. Kartımı da aldım. Hemen bir short çekelim. Evet, durdu araba. Short çekemiyoruz. Tuvaletim geldi zaten, gidiyorum aşağı. 21.32 itibariyle EVB'ye konumumu gönderdim. Nerede olduğumu söyledim. Onlar da hemen yola çıkacaklarını söylediler. Ankara'ya 55 kilometre yolum var. Şarj kablosunun yerini açtım. Özellikle aracı çalıştırmıyorum ki bataryası daha fazla bitmesin. 12 voltluk bataryayı bitirmeyeyim diye. Hemen şimdi ışıkları da kapatıyorum ve olanları göreceğiz. Şurada uyarılar geldi. Onlardan bahsedeyim. Batarya şarj seviyesi düşük. Şarj yapılmıyor diyor. Artık bazı şeylerin çalışmadığını, sürüş yapılmıyor diyor. Araç kapanmaya hazırlanıyor diyor. Aracın içerisindeyim. Buradan manuel olarak açabilirim. Dışarısı soğuk olduğu için açmıyorum kapıyı. Bir şekilde açarım artık. O problem değil. 12 voltluk batarya muhtemelen yeter. Ne kadar yol yaptık? Onu da söyleyelim. Şarjdan bu yana 363.4 kilometrede yolda kaldık arkadaşlar. EVB'den Atabey ile görüştük. Telefon numarasını verdi bana sağ olsun. WhatsApp'tan mesaj gönderdi. 46 dakika sonra burada olacakmış. 21.43. O yüzden aracın içine geçtim ve şurada ekranda... Anam, ışıklar da mı kapanıyor lan? Heh. Kapıları manuel olarak nasıl açabiliriz ile ilgili bilgiler de var. 45 dakika sonra artık görüşeceğiz. Bekliyoruz. Şimdi mesela bir çekici bakalım gelecek mi? Gelse bizden ne kadar para ister? Denk gelirse vallahi bir pazarlık yapacağım. Kötünün de kötüsü başıma geldi. 21.56'da akü de bitti arkadaşlar. Cep telefonumu aracın arkasına koydum. Işığını açtım, fenerini. Dörtlerinde yanmıyor artık. Tek ışık kaynağım bilgisayarım. Bir yarım saat kadar böyle kalacağız. Bakalım akü de bittiği zaman ne oluyormuş? Öyle bir replik vardı ya. Baba aküyü çalmışlar. Baba akü yok. Ay ay ay. EVB ekibi geldi. Şu an saat kaç? 22:20. Söyledikleri gibi tam zamanda geldiler. Emniyet tedbirleri alınıyor şu anda. Araç önde, görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok. Az önce de bir çekici gelmişti. Sağ olsun o abimiz de Ankara'ya 4.000 liraya götüreceğini söylemişti. Ama buna ihtiyaç yok. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Buradan şarj almadı mı abi? Yok, oradan sadece kaputu açabiliyoruz. Kaputu açabiliyoruz. Burası arkadaşlar sadece kaputu açmak içinmiş. Ben de bilmiyordum. Şimdi buradan 12 voltluk akümüzü şarj edeceğiz. Araç uyanacak, sonra da şarj işlemi başlayacak. Artı kutu bağladık. Şimdi şasiyi bağlayacağız. Bağladık, ses geldi. Evet, aracın ışıkları yandı. Ben şöyle, burası daha emniyetli. Aracın ışıkları geldi. Şimdi kablosu yetişsin diye aracı yaklaştırıyoruz. Ben yardımcı oluyorum. Araba da uyandı. Tamam, şimdi oldu. Bağlantıyı kurduk. Şöyle kendimi de göstereyim. Ben de fosforluyu giydim. Abi ben mikrofonu vereyim mi? Şarj işlemi başladı. Sesi duyduk. Ya bir çılgınlık yapayım dedim. Uslu gelseydim yetişecektim ama dedim yaramazlık yapayım. Biraz da tekrar yokuş çıkmaya başladınız Tam şurada. evet. Dikte Yokuş bir rampa. çıkınca kötü oldu. Akünün bitmesi çok kötü oldu. Yani dörtleri Sağlık falan olsun. yakamadım. İşte telefonu koydum oraya ışık olsun diye. Evet. Şimdi bize biraz teknik bilgi biraz ver, ondan sonra da arabanın içinde mi konuşuruz? Tabii, tamamdır, olur. Ya da arabanın içinde konuşamayacağız, ayrı ayrı gideceğiz. Doğal olarak. Doğal olarak. Şöyle, bu bizim EV4DC cihazımız. Bu cihazın 3 farklı fonksiyonu var. Hem bir sabit istasyon gibi çalışıp şebekeden gücü alıp herhangi bir aracı, kendi aracımızı veya bir başka aracı şarj edebiliyoruz. Bunun haricinde şu anda yaptığımız gibi araçtan araca yol yardım hizmetlerinde veya konforlu işlemlerde veya filo işlemlerinde yararlanabiliyoruz. Aynı şekilde bir AC çıkış opsiyonumuz var. Bir jeneratör gibi düşünebiliriz. Tamamen aracın bataryasından yararlanıp bu cihaz sayesinde bir AC çıkışı elde edebiliyoruz. V12 gibi ama 3 fazla 30 kW'a kadar bir çıkış elde edebiliyoruz. DC tarafta da, yani araçtan araca şarj yaparken de aracın istediği hız değerine göre 40 kW'a kadar şu anda bu cihaz destekliyor. 40 kW'a kadar şarj işlemi yapabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi benim 55 kilometrelik hemen hemen bir yolum var. Yani ne kadar şarj almam lazım? Yetecek mi beni
Ankara'ya atacak mı? Yani ortalama tüketiminiz Artık daha 15 düşük gidecek. civarında olduğunu varsayarsak 15 kWh civarlarında bir ortalama tüketiminiz varsa aslında 18 kW aktardığımızda bizim genelde paketlerimiz 18 kWh'lik paketler halinde oluyor veya sigorta şirketlerinde farklı anlaşmalarımız bulunabiliyor. Ama 18 kW size 100-110 kilometrelik bir menzil tanımlayacak zaten. Çok güzel. Rahat rahat giderim. Ben artık zaten uslu çocuk olacağım. Ne yapayım? Hangi illerde varsınız abi? İstanbul, Ankara, İzmir'de varsınız. Evet, şu anda 7 farklı ilde hizmet veriyoruz. Bu ağ giderek genişleyecektir tabii. Antalya, Konya, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu arada ikramınız için de çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Afiyet İhtiyacım olsun. vardı. Şekerim düştü yani. Çok sağ olun. Sağ olun. Ne kadar kaldı? Şu anda aracımız %2 oldu. Biraz batarya falan da soğumuş olduğu için Tabii. ve %0'a altına indiği için, buffer'ı da kullandığımız için biraz yavaş da olacaktır. Belli bir yerden sonra hızlanacaktır. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. Türkiye'de Geçmiş olsun. böyle bir hizmetin olması gerçekten çok güzel. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, EVB'ye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir deneyim yaşadım. Gerçekten harikaydı, efsaneydi. Zamanından önce geldi. Atabey'e de çok teşekkür ediyorum bu arada. Güzel bir şekilde aracımızı şarj ettik. Peki ne oldu ondan bahsedeyim. Ben beklerken bir tane kurtarıcı geldi. 4.000 liraya sizi Ankara girişindeki şarj istasyonuna götürürüm dedi. Fakat benim aküm de bittiği için benim aracı uyandırmam gerekiyordu. Bunda açıkçası nasıl yapacağımı hiç bilmiyordum. Videoda gördünüz, aracı uyandırdık vesaire. Bu destekleri almam gerekiyordu. Tabii ki EVB bu noktada yardımcı da oluyor. Ve fiyatlardan da bahsedeyim size ki hani aklınızda şu olmasın, ya ben yolda kaldım, bu EVB benden işte fazla para alır gibi düşünmeyin. Çünkü kesinlikle çok daha karlı çekiciyi almaktan. Bir de benim gibi eğer akünüz biterse onun için de 750 lira para vermeniz gerekiyor. Güncel fiyatlar için EVB'nin kendi sayfasına gidin bakın. Benim için güzel bir deneyim oldu. Hem menzili görmüş oldum hem de aracın aküsü bittiği zaman ne olur onu görmüş oldum. Şu anda %7 şarjla Çankaya'ya kadar rahat rahat gidebilirim. BYD Lovers Murat abi Eryaman'da beni bekliyor. Önce onu alacağım. Sonra karnımızı doyururuz. Ondan sonra aracı şarj eder. Tekrar geri dönerim diye düşünüyorum. Farklı bir içerik oldu. Farklı bir deneyim oldu benim için. Yolumuza devam edelim. Bu hızlarda devam edelim. Şöyle 120'ye alalım. Gidelim. Bunları da açalım tabii, böyle bir tane ele yetmez biz. Yani. Onlarda herhangi bir yer yapmaya gerek yok herhalde. Evet. Peki. Hoş geldin. Abi sen hoş geldin. Hoş bulduk. Hayalde hedef. Hayaldi gerçek oldu. Evet evet. Arkadaşlar abi sözünü böldüm, kusura bakma. Lütfen lütfen. BYD Lovers Murat abi ilk defa paylaşıyorum YouTube'da kameraların karşısında. Evet evet evet. Ben genelde ellerimle anlatıyorum bir şeyleri. Bu vesileyle de tanışmış olduk. Evet. Senin sayende BYD araç sahibi olmuştum. Tanışmayı çok istiyorduk. Nasip kısmet bugüneymiş. Ankara'ya hoş geldin diyelim. Abi hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah. Çok sağ olasın. Eyvallah. Vallahi işte plansız bir video oldu benim için. Kesinlikle doğaçlama çok daha lezzetli oldu. Çok daha güzel oldu. Dedim bakalım varabilecek miyiz? Varamadık. Ondan sonra yolda kaldık. Sağ olsun EVB geldi, şarjımızı Evet, evet yaptı. bu vesileyle onlarla da tanışmış olduk. Tanışmış da olduk. Güzel oldu. Güzel oldu. Abi ekonomik de oluyor biliyor musun? Merakla bekliyorum Gerçekten. videoda o kısmı. Evet, Nasıl evet. yaptın, nasıl şarj ettin inşallah. Montajı, kurguyu tamamla izleyelim. Tamamdır abi. Murat abiyle tanışmamız şöyle oldu arkadaşlar. Ben BYD CLU DMI videosunu çektim. Evet. Ondan sonra İnanılmaz bir video, hala izlemeyen varsa mutlaka açsın izlesin. Bu arabanın en iyi tanıtıldığı, ıncığı cıncığı böyle her şeyinin gösterildiği, benim ya şurasına da baksınlar, şunu da test etsinler dediğim ama bir türlü bulamadığım videoyu bu arkadaş çekmişti. Bu videoyu izledikten sonra kafamdaki bütün soru işaretleri silindi ve bu aracın sahibi oldum. Sonra da ben bu aracı anlatmaya başladım. Yine ona da o vesile oldu. Çok Bana bu güzel. konuda çok şey öğretti. Hocamdır kendisi. estağfurullah, estağfurullah. Eyvallah. Böyle diyelim, yemeğimizi yiyelim, Tamam. muhabbetimizi edelim. Bizim Yapalım. konuşacak çok şeyimiz var arkadaşlar. çok. Yol tarifimizi alalım şimdi. BYD Lovers YouTube kanalını özellikle BYD sahipleri mutlaka izlesinler arkadaşlar. Detaylı, mükemmel bilgiler var. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir diyorum ben. Kesinlikle. Ama en güzel bilgiyi de sen paylaşıyorsun abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Aynen BYD öyle. Atto 2 çektim.
Çok Evet. beğendim. Şarj günlükleriyle çok eğlenceli bir videoydu. Değil mi? Ben çok büyük bir keyifle izledim. Buradan ona da selam olsun. Yolda gelirken onunla görüştük. Onun da sana selamı vardı. Aleykümselam. Bu vesileyle iletelim. Ahmet hocamın da çok selamı vardı. O Ahmet'e da ulaştı. selamlar olsun. Seni Ahmet rahatsız etmek Gündüz. istemediler. Selamları benimle ilettiler. İkisinin de çok selamı var. Sağ olsun. Vitesi D'ye almayı unutma diyor. Evet. Abi bunda zaten vites yok. Hadi bakalım abi. Hadi o bakalım. zaman Hadi bir şeyler yiyelim. yiyelim abi. Tamam. Murat abiyle güzel bir yemek yedik, sohbet ettik. Kendisinin sizlere çok selamı var. Işığımızı açalım. Anka Mall'dayız. Tesla Supercharger'a hemen bağladık. %5'le bağlamıştım. Mikrofonumu takana kadar %10 oldu. Ne yapacağım? İstanbul'a hızlı bir şekilde gideceğim. O yüzden şarjımı %80'le sınırlandıracağım. O şarj olurken biraz dinleneceğim. Bolu Highway'de kısa süreli bir daha şarj edeceğim aracı. Ondan sonra sabah İstanbul'dayız. Peki şu anda şarj durumumuz nedir? 205 kW'la alıyoruz. Felaket. Bayağı hızlı. Bayağı hızlıymış burası. 30 dakikada da %12'den %80'e geleceğimizi söylüyor. O zaman ben ışıkları söndürüyorum ve yatıyorum. Biraz uyumuşum. %80 olmuş zaten. Şimdi İstanbul'a yol tarifi alacağız. Önce Bolu'ya gideceğiz. 2 saat 12 dakikalık yolumuz var. 198 kilometre mesafesi varmış buradan. %25'te oraya varırız. Ondan sonra bir %80 daha yapıp İstanbul yaparız. Saat gece 02.44. Şu an rakım neymiş burada? 831 metre. 100 kilometre yol yaptım şarjdan çıktıktan sonra. Arkadaşlar sadece elimi buraya koydum. Gerçekten çok yorgundum. Hala öyleyim ama biraz dinlendim öyle söyleyeyim. İlk 100 kilometre araç gerçekten çok başarılı. Başarısız olan sadece bazı sürücüler var. Son şarjdan bu yana. Ops bak şeridinde tut brocum. Tutmuyorsun sonra Tesla ne yapsın? Evet 102.2 kilometre yol yaptık. 25.4 kWh. 130'da geldim genelde. İrtifa olarak da şu anda 1300 küsür metredeyiz. Yani rakım olarak çıktık, bayağı bir yukarılara çıktık. Şu 100 kilometreyi dinlendim olarak özetleyebilirim bu anlamda. Gelişmiş otopilot anlamında Tesla çok iyi. İnşallah tam otonom sürüş de gelir ve arkadaşlar bu keyfi yaşarız. Bu sadece bir oyuncak değil, bu sadece bir teknoloji değil, bu aynı zamanda bizim konforumuz ve güvenliğimiz. Diyeceksiniz ki evet işte kazalar vesaire var. Şöyle yaslandım arkadaşlar, tuttum direksiyonu ve yolu izledim. Nasıl kullanıyor diye ona baktım. Virajda hız düşürme yardımı 1-2 defa devreye girdi. Bakın şu anda da mesela devrede 128'de dönüyor. 127'ye düştü. Onda da güzel işler çıkarttı. Tesla'nın artısı ne? Diğer araçlara göre viraja girmeden hızını düşürüyor arkadaşlar. Öncesinde hız düşürmeyi yapıyor. Bu da otonom sürüşün haritayla entegrasyonundan kaynaklanıyor. Tırı gördüğü zaman uzaklaşıyor. Şunu söyleyeyim, virajlarda içeride kalıyor. Tır eğer yanınızdaysa, onlar biraz daha hani geniş araç ya, onlardan uzaklaşıyor. Onları geçerken daha sonra tekrar şeridi ortalıyor. Böyle yani sistemler yavaş yavaş gelişecek ama gelişmeyen şey insanlar. Sis yok, sis farı var. Toplamda 198.7 kilometre yol yaptık. 22.1 ortalamayla geldik. Burada da yüksekliğimiz 845 metre. %22 şarjımız kalmış. 106 kilometre menzil olduğunu söylüyor. Aracımızı şarja bağlayalım. Şurada hemen sol tarafta. 04.37'de şarja bağlamıştım. %22 ile tam yarım saatte %80'e geldi. Şu anda 387 kilometre menzilim var. İstanbul Kuzey Mirkelam tesislerine vardığımda da %20 şarj olacağı söyleniyor. Bu bana fazlasıyla yeter. Şimdi şarjımızı çıkartalım ve yola çıkma zamanı geldi. Geçiyor bile. Vitesimizi otomatik olarak aldık. Yola çıkıyoruz. %21 ile varacağız. 217 kilometre yolumuz var. Bolu Dağı'ndan aşağı doğru iniyoruz. Tünelden geçtik. Şarjımız %79'lu tünele girdiğimizde şimdi Kaynaşlı'ya doğru devam ediyoruz. %80 olur muyuz? Bence olmayız. Benzilimiz kaç veriyor? 381 veriyor.
%80 oldu. Kaynaşlı'ya geldik. Elbette tabii birkaç kilometre de yaptık yani. Artık 5-6 neyse onu bilmiyorum. %80 olduk. 381. Her zaman söylüyorum. Elektrikli araçlarda böyle bir güzellik var. Bayırdan aşağı inerken benzin deponuza birileri yakıt ekliyor. En son şarjdan bu yana, yani Bolu'dan çıktıktan sonra toplamda 100 kilometre yol yaptık. 17.1. 130'da gidiyorum. Sıkıntı yok. Genelde hep sol şeritte devam ediyorum çünkü arkamda boş. İstanbul'a hoş geldiniz. Mirkelam'dayız. Tesla Supercharger'ına giriyoruz ve istatistikleri hemen paylaşacağım sizlerle. Bakın, ses belki gelmiyor size mikrofondan dolayı. Şu an bataryanın ön ısıtması yapılıyor. Bolu'ya gelirken 17 dakika önce yapmaya başladı bu ön ısıtmayı. Şu anda şiddetli bir şekilde ön ısıtma yaptığını duyuyorum. Gır 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 ses yapıyor yani şu anda. Gelelim yolculuk bilgilerimize. Bolu'dan buraya 225 kilometre, 20.1 kW yakmışız. Rakımdan dolayı daha az yaktık. Aynı şartlarda gittik geldik hemen hemen. Hatta dönüşte trafik daha açıktı. Daha hızlı geldim. Ankara İstanbul toplamına bakarsak 416 kilometre, 21.1 yakmışız. Yine geri gelelim. İstanbul, Ankara, İstanbul toplam 850 kilometre, 20.5. %20 bataryam, 102 kilometre menzilim var. Çok yoruldum. Bir beğeniyi hak ettim. Bir aboneliği hak ettim diye düşünüyorum. Şimdi %100'e kadar şarj edeceğim. Hemen çıkıyorum dışarıya. Amanin geldim ki ne geleyim, şarj başladı. 50 dakikada %100'e kadar şarj edecek. 169, 194, 212, 224, 228, 232, 232'yi gördü. Ondan sonra düşmeye başladı. 50 dakika sonra da %100 şarj olacak arkadaşlar. Eğer yakalayabilirsem %80'i söylerim kaç dakikada vardık diye. Ama söyleyemezsem de kusura bakmayın çünkü çok yorgunum. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Sizler için umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.